Şeker Vakfı YouTube çekimine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size böyle çok besleyici, benim çok sevdiğim, aynı zamanda çok da sağlıklı dediğim bir çorba pişireceğim. Ben buna doydoy çorbası diyorum. Şimdi doydoy çorbası aslında 1950'lerde Anadolu restoranlarında mutlaka pişirilir ve menülerde bulundurulurmuş. Sonra ne olmuşsa olmuş, çıkmış menülerden ezogelin çorbası onun yerine gelmiş. Aslında bazında yine kırmızı mercimek var. Burada tarhana kullanılıyor. En sevdiğim tarhana. Bence kuru, ne diyoruz, o kurutulmuş çorbaların bence atası. Çok fermente bir ürün biliyorsunuz. Bu Trakya Keşan'dan geldi bana. Soğan kullanacağım. Bir de arpa şehriye. Bu kadar. Ama çok besleyici bir çorba. Genelde yağ olarak ben zeytinyağını çok severim. Bunu biliyorsunuz, artık altın sıvı diyoruz. Yani dünyanın en iyi pişirme yağı olarak kullanıyorum. Bazen bunun yanına ama pilav yapıyorsam biraz tereyağı da ilave ediyorum. İlk önce zeytinyağı. Gördüğünüz gibi soğuk bir hava, zeytinyağı donuyor. Bence bu iyi bir yağ olduğunu da gösteriyor. Zeytinyağı donar mı, donmaz mı? Evet, donabilir. Şimdi ilk önce soğan. Soğansız bir çorba ya da yemek hiç düşünemiyoruz. Soğanları kavurmaya başlıyoruz. Sonra kırmızı mercimeğimiz var. Arpa şehriye var. Katmayabilirsiniz, tel şehriye de olabilir. Hatta ben bazen kara buğday da dediğimiz greçka da kullanıyorum. Greçka da benim bütün sebze çorbalarımda mutlaka yer alıyor. Birazcık benim Antep salçam vardı. Antep salçamı da ilave ediyorum. Soğanla birlikte kavuruyoruz. Şimdi kırmızı mercimek, bir çay bardağı kadar. Çok az kavurduk. Aynı anda da tarhanamızı ilave ediyoruz. Bir kere bir aroma katıyor, bir is tadı var, yazdan kalan bir lezzet ve bir de atalarımızdan kalan bir miras diyorum ben tarhanaya. Bunları kavurduktan sonra üzerine sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi tabii ki tuz ve karabiber. Ben biraz tuzcuyum ama tuzu az katalım. Karabiber mutlaka. Hep taze çekilmiş karabiber. Yemeklere baharat olağanüstü bir zenginlik katıyor. Her baharatı hemen hemen yemeklerde kullanıyorum ben. Nane çok önemli. Nane katacağız. Şimdi kaynamaya başlayınca da arpa şehriyeyi ilave ediyorum. Doydoy çorbası. Evet. Şimdi Ramazan'dayız. Ramazan, biz ne diyoruz? 11 ayın sultanı diyoruz. Ramazan'da tabii beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım. Bu besleyici ve bana göre çok dengeli çorbayla orucunuzu açabilirsiniz. Sonra sahurda da yiyebilirsiniz ama ekmeğin yanında çok tüketmemek kaydıyla. Ben ekmeği çok azalttım size. Ekmekçilere özellikle duyurmak istiyorum. Ramazan'ın benim için en güzel tarafı birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın ayı. Ben yaptığım yemeklerden mutlaka komşularıma ve sevdiklerime de dağıtmayı çok severim. Şimdi hafif hafif iğnelendi, kaynamaya başladı. Şu anda arpa şehriyeyi ekleyebiliriz. Dediğim gibi siz greçka, kara buğday da çok yakışıyor, aklınızda olsun. Glutensiz bir ürün. Bizim çocuklar da çok seviyorlar. Ben mutlaka greçka da katıyorum sebze çorbalarına. Şimdi karıştırıyoruz ve artık pişmeye bırakıyoruz. İçinde gördüğünüz gibi kırmızı mercimek var, tarhana var en önemlisi. Tarhananın da sıcak suya direkt atılmasına hiçbir mahsuru yok. Ama ara ara çorbayı da karıştırmak lazım. Çünkü tarhana yüzünden top top olabilir. Kimse tarhana olduğunu anlamayacak bile ama lezzetine bayılacaklar. Şimdi çorba kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Bana göre
Türk çorbalarının bir başka baharat mucizesi de kuru nane. Kuru naneyi çorbalara çok yakıştırırım. Bolca, kokusu olağanüstü. Bolca böyle kuru naneyi de serptikten sonra isterseniz biraz kekik de ilave edebilirsiniz. Karabiber çok yakışıyor. Ben bazen çok az kimyon da kattığım oluyor. Şimdi çorbayı yaptık. Ortaya bir salata mutlaka yapmamız lazım. Bu bir meze de olabilir. Yoğurtlu bir kabak ya da havuç kızartma mezesi de olabilir. Onun yanı sıra bunun yanına bir et sote çok yakışır. Tabii ki bir pilav. Makarnayı da çok severim ben. Hep böyle daha az yağ kullanmaya çalışıyorum. Genelde karbonhidratı az tüketmeye çalışıyorum. Şimdi artık çorba oldu. Servise başlayacağız birazdan. Nefis kokular geldi. Bakar mısınız? Bu şahane bir çorba oldu. Besleyici bir çorba. Bu arada ben içini size çaktırmadan 2 tane de defne yaprağı koydum. Defne yaprağının kokusu çok güzel. Bizim bahçede de güzel bir defne yaprağı ağacı var. Mutlaka kurutup ve kullanıyorum. Ayrıca bir de dedikleri gibi Anadolu'da sokarıç da derler. Bunun üzerine böyle tereyağlı, kırmızı pul biberli, biraz da sumaklı bir yağ da dökülebilir ama ben dökmüyorum genelde. Bu böyle bile son derece sağlıklı, dengeli ve besleyici bir çorba oldu. Afiyeti şeker olsun. Hep güzel Ramazanlarınız olsun. Sağlıkla, afiyetle geçsin.